Eğer son zamanlarda etrafındaki insanların senden birer birer uzaklaştığını, en güvendiğin dostlarının bile seni yalnız bıraktığını hissediyorsan, dur ve derin bir nefes al. Çünkü bu sinsi dışlanma senin cezan değil. Alemlerin Rabbinin seni fani putlardan temizleyip sadece kendisine seçtiğinin ve hayatında devasa bir öncesi sonrası çizgisi başlatacağının en net müjdesidir. Bu ses şu an nerede olursan ol tesadüfen kulağına ulaşmadı. Bu karşılaşma bir kaza değil, hayatındaki o en mukaddes ilahi randevundur. Sen günlerdir, belki de aylardır o gürültülü ve cevapsız sorularla boğuşuyorsun. Kafanın içinde dönüp duran o sessiz uğultuyu susturamıyorsun. Neden ben yalnızım diyorsun? Neden her sığındığım liman birer birer kuruyor? Neden kimse beni anlamıyor? Neden o kadar çabalamama rağmen kapılar yüzüme kapanıyor? İşte tam bu anda kalbini aç ve dinle. Çünkü bu sesleniş senin o dilsiz yalnızlığını nurlu bir sığınağa dönüştürmek, omuzlarındaki o koca kurşun ağırlığı seccadede eritmene vesile olmak için gönderildi. Bu karşılaşma hayatında derin bir öncesi ve sonrası çizgisi başlatacak olan bir uyanış randevusudur. Canım kardeşim, dert arkadaşım. İnsan psikolojisi, doğası gereği yalnızlığı bir ceza, dışlanmayı ise büyük bir başarısızlık, bir değersizlik olarak algılar. Birileri hayatından aniden gittiğinde, o çok güvendiğin dostların sana arkasını döndüğünde, ilk yaptığın şey dönüp kendi içine bakmak ve kendini acımasızca hırpalamak olur. Ben nerede hata yaptım? Neden beni görmüyorlar? Neden değerimi kanıtlayamıyorum? Neden bu hayatta hep bekleyen ve terk edilen taraf ben oluyorum diye kendi kendini suçlar durursun. Oysa büyük arif Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri tam 800 yıl evvelinden senin bu yakıcı sızına öyle sarsıcı bir hakikat fısıldar ki bunu duyduğunda omuzlarındaki o koca yük saniyeler içinde yere düşer. Şeyh-i Ekber der ki, kulun kalbi Allah'tan başkasıyla dolarsa o kalp huzuru kaybeder. İşte bütün mesele buradadır. Sen insanları sevdiğini, onlara bağlandığını zannedersin. Oysa senin sevdiğin o kişi değil, onun sana vereceğini düşündüğün o sahte değer duygusudur. Sen birilerinin peşinden koştuğunu sanarsın. Oysa peşinden koştuğun şey kendi içindeki o derin, feryat eden yalnızlık ve eksikliktir. Ve tam bu noktada o şefkat dolu ilahi nizam, o mukaddes gayret devreye girer. Allah bazen bir insanı senden uzaklaştırır. Bunu seni cezalandırmak, seni perişan etmek için yapmaz. Kalbini o sinsi bağımlılık zincirlerinden kurtarıp özgürleştirmek için yapar. Çünkü alemlerin Rabbi senin içini gayet iyi bilir. Eğer o kişi senin hayatında kalmaya devam etseydi, sen onu yavaş yavaş kalbinin merkezine oturtacak ve farkında olmadan putlaştıracaktın. Put dediğimiz şey sadece taştan, tahtadan yapılmış soğuk heykeller değildir güzel kardeşim. Bir insanı Allah'tan daha fazla düşünüyor, sabah uyandığında ilk onun rızasını arıyor, onun bir kelimesiyle cennete çıkıp bir sessizliğiyle cehenneme düşüyorsan, o kalpte görünmez ama çok derin bir put oluşmaya başlamış demektir. Andolsun ki sen fark etmesen bile Allah seni bu fani bağımlılıklardan korumak için o insanları hayatından ayırır. Ve Allah kulunun kalbinde kendisine ortak koşulmasını asla istemez. O kalbin sahibi O'dur ve orayı sadece kendisi için yaratmıştır. Sen oraya fani birini oturtmaya çalıştığında Allah o kişiyi senin başına bir imtihan, bir büyük acı olarak gönderir. Canını yakar, kalbini daraltır ki o sahte ilahlardan vazgeçip asıl sahibine dönesin. İşte bu yüzden hayatın o en büyük paradoksu başlar. Sen insanlara muhtaç oldukça onlar senden kaçar. Fakat sen ne zaman insanlara olan o bağımlılığından vazgeçip sadece Allah'a muhtaç olursan, bu kez seni görmeyen, seni dışlayan insanlar bile peşinden gelmeye başlar. Çünkü çekim gücü dışarıdan değil, içeriden, kalpten başlar. Sen insanları kazanmak için çabaladıkça ruhun yorulur, yıpranır. Oysaki gerçek şu ki,
Sen insanları kazanmak için yoruluyorsun, Allah'sa seni kendisine kazanmak için o insanları hayatından birer birer çekip alıyor. Allah seni o sahte bağlardan kurtarıyor ki kalbindeki o gizli putlar yıkılsın ve sadece ona kul olasın. İmam Gazali Hazretleri bu durumu o ölümsüz kalp aynası metaforuyla açıklar. Kalp bir aynadır ve o ayna dünyevi takıntılarla, insanlardan onay ve takdir bekleme hırsıyla tozlanır, kararır. Ayna pas tuttuğunda o içindeki o ilahi nuru yansıtamaz hale gelir. İşte yaşadığın o ani kopuşlar, o yalnızlık sancıları, o cevapsız kalan mesajlar aslında senin kalp aynanı temizleyen kutsal birer ciladır. Ovmak canını acıtır, silmek yorar, sabır ister, zaman ister. Ama o acı verici cilalama bittiğinde o aynada artık sadece Hakk'ın güzelliği, huzuru ve nuru yansır. Sen sanıyorsun ki yalnız kaldın, kimsesiz bırakıldın. Hayır, sen sadece kalabalıkların gürültüsünden, o seni aşağı çeken dünyevi bağlardan kurtarılıp özel bir mülakata alındın. Rabbimiz seni insanlardan bilerek ve isteyerek ayırır ki fani tesellilerle kalbini avutmayasın. Gecenin o zifiri karanlığı seninle Allah arasındaki o en samimi, en yalansız ve en gizli bağı kurmak için mükemmel bir zemin hazırlar. Orada rol yapamazsın, orada güçlüymüş gibi davranamazsın. Sadece acziyetinle, gözyaşlarınla ve titreyen kalbinle kala kalırsın. İşte o an insan olmanın en saf, en temiz ve en kutsal anıdır. Eski zamanların o çam kokulu rüzgarlı dağların ardında her köşesinde ipeklerin, renkli kumaşların dokunduğu zengin bir dokumacı kasabası varmış. Bu kasabada Selim adında çocukluğundan beri tamamen yalnız yaşayan sessiz bir dokuma ustası varmış. Selim'in dokuduğu ipler kasabadaki diğer dokumacıların iplerine hiç benzemezmiş. Kasaba halkı rengarenk, incecik, yumuşak ve göz alıcı ipek şallar dokur, bunları büyük paralarla tüccarlara satarmış. Selim ise dağların en yüksek zirvelerinden topladığı kaba yünleri günlerce yıkar, eğirir ve kalın, sert, koyu renkli ipler üretirmiş. Selim'in tezgahından çıkan kumaşlar o kadar kaba, o kadar sert ve gösterişsizmiş ki kasaba halkı onunla her gün alay edermiş. "Ey Selim, bu kaba kumaşları kim ne yapsın? Şu ipeklerin zerafetine bak, bir de senin o kara, sert bezlerine bak. Sen bu kasabaya ait değilsin, senin elinden hiçbir iş gelmiyor," derlermiş. Selim kasaba meydanından geçerken kadınlar fısıldaşarak ona bakar, hiçbir tüccar onun dükkanına adım atmaya tenezzül etmezmiş. O soğuk kış günlerinde dondurucu kar kulübesinin çatısına yağarken Selim tezgahının başında tek başına titrermiş. Günden güne Selim daha da yalnızlaşmış. Kimse onunla konuşmaz, kimse onu sıcak bir çorba sofrasına davet etmezmiş. Selim o kadar dışlanmış ki artık geceleri tezgahının başında gözyaşları içinde iplerini dokurmuş. "Ya Rabbi," dermiş hıçkırarak, "neden benim elimden de o süslü, herkesin beğendiği ipekler çıkmıyor? Neden herkes benden kaçıyor? Neden bu kasabada tamamen yalnız çürümeye mahkum edildim? Bu darlık, bu ağır dışlanmışlık benim cezam mıdır?" Yıllar geçmiş, Selim'in yalnızlığı bir zindan gibi üzerine çökmüş. Bir kış günü kasabaya görkemli atlarıyla, ipek pelerinleriyle sultanın baş mimarı ve maiyeti gelmiş. Sultan ülkenin en büyük, en mukaddes camisini inşa ettiriyormuş ve caminin o devasa kubbesini kışın dondurucu fırtınalarından, yazın kavurucu sıcaktan koruyacak sarsılmaz bir kubbe örtüsü arıyorlarmış. Kasabadaki tüm dokumacılar dükkanlarındaki en ince, en renkli, en pahalı ipek şalları mimarın önüne sermişler. Hepsi kendi kumaşını övüyor, "Sultanımızın kubbesine bu yakışır," diyorlarmış. Ancak baş mimar ipeklere dokunmuş, başını sallamış. "Bunlar çok zayıf, ilk fırtınada yırtılır, ilk yağmurda çürürler. Bize sarsılmaz bir zırh gibi kubbeyi koruyacak, fırtınaya göğüs gerecek bir kumaş lazım," demiş. Tam o sırada kasabanın yaşlılarından biri alaycı bir tavırla Selim'in kulübesini işaret etmiş. "Efendim, kasabanın dışında o tepede bir deli Selim yaşar. Kaba, kara ve sert yün bezler dokur. Kimse yüzüne bakmaz, dükkanına girmez. Belki onun o değersiz bezleri işinize yarar," demiş gülerek. Baş mimar Selim'in kulübesine varmış. Selim şaşkınlıkla kapıyı açmış. Mimar içeri girip Selim'in dokuduğu o kalın, sert ve pürüzlü yün kumaşa dokunmuş.
Kumaşı iki eliyle var gücüyle çekmiş ama kumaş milim bile esnememiş. Mimarın gözleri hayretle açılmış, yüzünde muazzam bir tebessüm belirmiş. Selim'in nasırlı ellerini tutup şöyle demiş: "Evladım, bütün kasaba fani gözleri boyayan süslü ipeklerin peşinde koşarken sen burada rüzgara, fırtınaya ve zamana meydan okuyacak bir zırh dokumuşsun. Bu kasaba halkı senin değerini anlayamamış çünkü onların ufku sadece giyecekleri 2 günlük elbiseyle sınırlı. Ama senin bu eserin sultanımızın o mukaddes mabedinin kubbesini yüzyıllar boyunca koruyacak kutsal bir kalkan olacak." Sultanın adamları Selim'in tezgahındaki tüm kumaşları altınlarla satın almışlar. Kasabadaki o süslü ipek dokumacıları ise utanç içinde başlarını öne eğmişler. Selim gözyaşları içinde secdeye kapanmış ve anlamış ki onu insanlardan uzaklaştıran, yalnızlığın o sarp kulübesinde bekleten Rabbi, onu fani sarayların ucuz elbiseleri için değil, kendi mabedinin o aşılmaz kalkanını dokuması için hususi hazırlamıştır. İşte güzel kardeşim, senin hayatındaki o yalnızlaştırılma dönemi, o insanların seni görmezden gelmesi, aslında Selim'in o sert ve mukaddes kumaşı dokuma sürecidir. Eğer sen de kasabanın o ucuz, süslü ipekleri gibi olsaydın, herkes seninle arkadaş olur, herkes seni öpüp başının üstüne koyardı. Ama senin ruhunun kumaşı, alelade bir dikişi kabul etmeyecek kadar kıymetli bir mayayla yoğrulmuştur. Hak seni seçtiği için, seni kendi huzurunda saf kılmak için bu zorlu yalnızlık yollarından geçiriyor. Eğer sen de sıradan olsaydın, herkes gibi her rüzgarda savrulsaydın, bu kadar ağır sınanmazdın. Sen bir elmassın ey yolcu. Ve elmaslar ancak yerin en derinlerinde muazzam bir basınç ve sıcaklık altında şekil bulur. Kömür de aynı karbondan gelir, elmas da. Ama kömür yanıp kül olurken elmas o ağır basınca dayandığı için ışığı yansıtan muazzam bir mücevhere dönüşür. Sen o basınca dayandın. Sen o yalnızlık ateşinde yanıp kül olmadın. Aksine piştin ve şimdi parıldama vaktindir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne güzel buyurur: "Kelebeklerin peşinden koşmayı bırak. Git kendi bahçeni güzelleştir. Çiçeklerini sula. Kelebekler zaten kendiliğinden senin bahçene gelecektir." Sen o fani insanların onayını, o gelmeyen mesajları, o sahte dostlukları kovalamayı bıraktığında, kendi ruh bahçeni ibadetle, ahlakla ve tevekkülle güzelleştirdiğinde, senin kaderinde yazılı olan o hayırlı nasipler en doğru zamanda kapını çalacaktır. İnsanoğlu bazen sebeplere o kadar çok bağlanır ki, sebeplerin sahibini tamamen unutur. Ben bu işi çözmezsem mahvolurum. Bu insan beni sevmezse yaşayamam der. Oysa rızık da, rızkı veren de Allah'tır. İnsan eksiktir kardeşim. Eksik olan fani bir varlık asla seni tamamlayamaz. Seni ancak el-kamil olan, sonsuz kemal sahibi olan Allah tamamlayabilir. Sen o boşluğu kullarla doldurmaya çalıştıkça ruhun daha da acıkır, daha çok yıpranır. Allah'ın en güzel isimlerinden biri de El-Fettah'tır. Yani kapıları açan, imkansız görünen kör düğümleri çözendir. Sen sadece tek bir fani kapıya odaklanıp orada çürürken El-Fettah olan Allah senin için binlerce yeni hayır kapısı hazırlar. Sen sadece bir insanı görürsün. Allah ise senin tüm kaderini, senin için yazılmış o en hayırlı yol arkadaşlarını görür. Bu yüzden her sabah uyandığında şu niyetle başla: Allah'ım, bana kapattığın o fani kapılar için değil, benim için açacağın o nurlu ve mukaddes kapılar için sana güveniyorum. Bu niyet, senin ruhundaki en büyük inşirah rüzgarlarını başlatacak sönmez bir meşaledir. İbn Arabi Hazretleri bu sırrı şöyle fısıldar: Allah bir şeyi geciktiriyor veya bazı kapıları yüzüne kapatıyorsa seni reddettiği için değil, senin o nimeti taşıyabilecek manevi olgunluğa erişmeni beklediği içindir. O seni hazırlar, omuzlarını güçlendirir, kalbini genişletir ve tam hazır olduğun o mükemmel anda o hayır kapısını gıcırdamadan açar. Bu yüzden o yalnızlık odasını bir cezaevi olarak görmeyi bırak.
Orası senin manevi miracındır. Senin bir elmas gibi yontulup parıldadığın o mukaddes riyazethanendir. Şimdi omuzlarındaki o ağır dünyevi yükleri, seni kıran insanların vefasızlıklarını yavaşça yere bırak. Abdestinin o serin suyuyla yüzünü yıka ve seccadene yönel. O seccade senin bu dünyadaki en emniyetli, en korunaklı sığınağındır. Oraya sığındığında dünya dışarıda kalır. İnsanların dedikoduları, o fani beklentiler birer toz zerresi gibi havada uçup gider ve sen asıl yurduna, o ilahi huzura kavuşursun. Gecenin o nemli, ferahlatıcı sabah yeli pencerenden içeri süzülürken odandaki o ağır fani kaygılar dağılacak, yerini sarsılmaz bir sekineye bırakacaktır. Kendini Yaradan'a emanet et ve o en karanlık gecenin ardındaki o muazzam altın gün doğumu kalbine dolduğunda huzurla nefes al. Maneviyatın sesinde bir ibretlik sohbetin daha sonuna geldik. Rabbim üzerinizdeki tüm ağırlıkları kaldırsın. Gecenizi nurlu, uykunuzu huzurlu, uyanıklığınızı ise teheccüdün o sırlı bereketine vesile kılsın. Kalbinizden sekine, ruhunuzdan ümit hiç eksik olmasın. Bir sonraki nurlu sohbette buluşana kadar kalbinizi mahlukata değil, Halik'a bağlayın. Samimi kalın, sabırlı kalın ve vaadinden asla dönmeyen Allah'a güvenin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.